Yeditepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi Mustafa Feridun Çelikmen. Şimdi Sağlık Bakanlığımızın ülke genelinde uyguladığı algoritmalar, akış yani tabloları uyarınca belli bir takım özelliklere sahip hastaları ayırarak, seçerekten hastanemize kabul ediyoruz. Triyaj denilen ayırma seçme bölümüne başvuruyor hasta ilk olaraktan. Buradaki bilgili, bu konuda eğitimli hemşire ve paramedik arkadaşlar hastanın ateşi, öksürüğü, işte solunum sıkıntısı, işte yaşıyla ilgili daha önceki bir takım geçirdiği hastalıklarla ilgili değerlendirme yaparaktan eğer ki hastanın durumu Covid-19'a uyumlu ise bizim hastanemizin dışında oluşturduğumuz TUN yani tıbbi uç nokta diye bilinen şu an bulunduğumuz mekana hasta gönderiliyor. Burada vital parametreler dediğimiz ateşi, işte solunumuyla ilgili tansiyonu, işte nabızı bunlar ölçülüyor ve hastanın diğer şikayetleri sorgulanıyor. Eğer icap ediyorsa, şüphe varsa, Covid şüpheli hasta ise burundan ve orofarenksten sürüntü alınıyor. Bunlar gene Sağlık Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletiliyor ve Covid testi yapılıyor. Bunun dışında eğer gerek görülürse hastanın öksürük, solunum sıkıntısı gibi bir takım başka ek bulguları varsa, ateş gibi bulguları varsa tomografi, akciğer tomografisi çekiyoruz. Yine kanda bir takım parametreler var. Bunları izliyoruz. Özellikle bizim enfeksiyon ilk başlangıcındaki cevabı ortaya koyan kan hücrelerinin durumunu, akut faz reaktan dediğimiz SRP denilen mikroplarla ilk bulaşın ölçüsünü gösteren birimleri inceliyoruz. Ardından da hastanın gerekirse yatışı veya evde tedavi görmesi gerekiyorsa evde tedavisi düzenleniyor. Eğer çok kritikse ambulansa gelen kalkıp oturamayan bir hasta ise yoğun bakıma yatırıyoruz. Evet, şimdi test çok önemli bir olay. Zaten bunun duyarlılığı, özgünlüğü çok yüksek değil. Yani en iyi uygun yaparsanız dahi %65-70'ler civarında seyrediyor. Bunun nedeni de şu, bir kere bu biliyorsunuz insan burnundan, orofarenksinden veya yutağından alınan sürüntünün mutlaka epitel hücreleri içermesi gerekiyor. Yani çok dikkatli alınması gerekiyor. Ardından da usulüne uygun besi yerine konması gerekiyor. Uygun şartlarda nakli gerekiyor ve hızla değerlendirilmesi gerekiyor. Bu zincir aksadığı anda sonuçlar yanlış çıkabiliyor veya yanlış pozitif çıkabiliyor. Dolayısıyla alım çok özellikli bir iş. Biz olabildiğince mesela şu an burası yeni dezenfekte edildi. Ortam dezenfeksiyonu çok önemli. Kişisel olaraktan ellerimizi sık sık yıkamamız çok önemli. Her hasta öncesinde yıkamamız gerekiyor. Veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlememiz gerekiyor. Gene giysimizin, kuşamımızın kullanıp atılabilir tarzda olması gerekiyor. Bu an çekim esnasında olduğumuz için koruyucu maske takmıyoruz şu an için. Hasta yok ortalıkta. Ortam dezenfekte edilmiş durumda. Ama normalde maske, gözlük hatta koruyucu kalkan giyinip kuşanmak gerekiyor. Çünkü biz buradaki hastalara da enfeksiyon bulaştırma riskimiz var. Yine Yeditepe Üniversitesi'nde özel bir kabin tasarladık. Bu kabin, arkada gördüğünüz kabin sayesinde hem örnek numune almak hem hasta muayene etmek mümkün. Sıfır temasta herhangi bir branş hekimi bunun arkasından hastayı muayene edebilir. Yutağına, boğazına, kulak burun boğaz muayenesi yapabilir. Kalbini, akciğerini dinleyebilir ve her türlü boğaz, burun sürüntüsü alabilir. Hastalar ilk olaraktan triyaj bölümüne gelmekte. Triyaj görevlisi tarafından sorgulanmakta hastanın şikayetleri. Başta ateş olmak üzere solunumla ilgili parametreler kontrol edilmekte. Hastanın şikayetlerine uygun varsa ek ilave tetkik onlara yönlendirilmekte. Mevcut bir hastalığı var mı? Hipertansiyon, şeker, kalp hastalığı, geçirilmiş ameliyatlar kalple ilgili var mı? Bunlar sorgulanmakta, kayıt tutulmakta. Özellikle yaşlı hastalarda solunumla ilgili oksijen doygunluğu, kandaki oksijen doygunluğunun ölçülmesi hastanın tomografi veya daha ileri tetkiklerine karar vermemize yardımcı olmakta. Buradaki kabinin gayesi tıbbi uç nokta yani triyaj yapılmış hastaların değerlendirildiği kontamine alan ile burası dekontamine alan sağlık personelinin rahatlıkla hastadan sürüntü alması, burundan, boğazdan ve gerektiğinde kalp, akciğerleri dinleyebilmesi, kulak, burun, boğaz muayenesi yapabilmesi. Şimdi hastamızdan personelimiz, sağlık personeli sürüntü alacak. Öncesinde ellerini, eldivenlerini dezenfekte ediyor. Burada gene üst tarafta ultraviyole C lambamız var. Dezenfekte ediyor. Ve burada gördüğünüz gibi önce boğazdan alacaksın. Aç ağzını peki. Sonra da burundan sürüntü alacak. Arka tarafta olabildiğince derinliyor. Evet, şimdi de burundan alacak. Burundan da burun mukozasının üst taraflarından epitel hücrelerinden alması gerekiyor ki yanlış pozitif çıkmasın veya değersiz çıkmasın. Çünkü bazen değerlendirme alınmıyor. Evet, bu işlemin ardından bir özel besi yerini ucunu kıraraktan tüpün koyacak. Buradaki detay da dediğim gibi besi yeri bu virüslerin özellikle incelemeye gidinceye kadar PCR dediğimiz polymer chain reaction diye geçiyor bu.
RNA'larının tespit edilmesine yarayan %60-75 gibi duyarlılığı olan bir sonuç. Evet, çubuğun ucunu kırdıktan sonra özel virüs besi yerine konuluyor, ağzı kapatılıyor ve soğuk şartlarda inceleme için Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşuna gönderiliyor. Nefes alıp tutun, nefes alıp tutun. Evet, çok güzel. Derin nefes alıp tutun. Pekala. Buradan kalkışa dönüyoruz. Derin nefes alıp tutun. Arkanızı dönün, sırtınızı bana dönün. Ağızdan derin nefes alıp veriyorsunuz. Derin nefes alıp verin. Derin derin alıp verin. Derin derin alıp verin. Derin alıp verin. Bana yan dönün lütfen. Yan dönün bana. Evet. Alıp verin. Peki, geçmiş olsun. Burada yine COVID küveti diyebileceğimiz hastayı sıfır temasla sonda takabilmeyi, gereğinde hava yolu manipülasyonlarını yani aspiratörle solunum yollarını temizlemeyi sağlayan muhtelif yerlerinden hastaya ulaşabileceğimiz bir nevi küvez görevi gören bir transport sedyesi çadırı. Bunun içerisinde her türlü işlemi gördüğünüz disposable tek kullanımlık eldivenlerle yapıyoruz. Bunlar kullanıldığı her hastadan sonra atılır. İçerisinde gene hepatit filtreleri var. Bunlar aracılığıyla dış ortamın virüs havası da içeri geçmemiş oluyor. Yani hastayı özellikle COVID pozitif bulaşıcılığı olan hastayı bir yerden bir yere nakil, içerisinde değişik müdahaleler yapma imkanı sağlıyor bize. COVID sürüntü testinin en büyük özellikleri uygun numune alınması yanında yani bir miktar epitel hücresi içermesi yanında bir de soğuk koşullarda burada gördüğünüz laboratuvar buzdolaplarında saklanması ve bir an evvel Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşuna gönderilmesi. O yüzden bu da anında alınıp soğukta saklanmak için önemli. Covid-19 vakalarında nazal sürüntü PCR testi kadar tanıyı koymada, gidişatı belirlemede, hastanın iyileşip iyileşmediğini anlamamızda bilgisayarda tomografi, özellikle akciğer tomografisi çok ön planda. Hatta bazı yayınlara göre akciğer tomografisinin PCR'dan çok daha özgün ve değerli olduğu belirtilmekte. Burada bir gördüğümüz 46 yaşında erkek hasta ki genelde erkekler çok tutuluyor Covid-19'a bilindiği gibi. Ben size zaman zaman göstereceğim. Böyle bir akciğer dokusu normalde siyah olan, içerisinde bir tek bronşların gücü dokunun yerini adeta bir örümcek ağı, bir tül perde gibi kaplıyor. Böyle nokta nokta göreceğiz bakın şimdi. Buradan başlıyoruz bakın yavaş yavaş geliyor. Ben durduk yerde göstereceğim size bakın. Şu gördükleriniz, şunlar, şu gördükleriniz COVID nüveleri. COVID virüsün tuttuğu akciğer parenkimindeki yani akciğerin kendi öz dokusundaki lekelenmeler. Bu bütün bir akciğer dokusunun muhtelif yerlerini tutuyor. Adeta bir örümcek ağı gibi. Tekrardan göstereceğim. Daha detaylı gördüğünüz kez bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Hem sağ hem sol lobda bu gördüklerinizin hepsi COVID'e ait bulgular. Görüyorsunuz yaygın olaraktan tül perde gibi akciğer parenkimini sarıyor. Normalde siyah bakın buralarda pleva dediğimiz akciğer zarına yakın tutulumlar var. Bunlar iyileşme süreci eğer çok uzun sürer, yoğun bakımlık bir aşamaya geçirirse hep işte dışarıda kalmayın, içeride evde kalın dememizin nedeni bu. Yaşlı hastalarda artık gençlere de olay yaşlardan evde. Hastanın özellikle iyileşme döneminde fibrozis dediğimiz yapışıklıklara yol açmasını bakın görüyorsunuz. Şu gördüklerimizin hepsi, şunların hepsi akciğer parenkiminde eğer ki hasta çabuk toparlanmazsa, ayları bulursa iyileşme süreci, entübe olursa fibrozisi sonuçlanabiliyor. O yüzden evde kalmak hakikaten çok önemli bir şey. Az kaldı yani yaz sıcaklarıyla beraber hem D vitamininin vücudumuzda oluşması hem dışarıdaki ortamdaki virüslerin ölmesi bütün bunlar süreci bitirecek inşallah.